Şimdi hocam o zaman konumuza geri dönelim. Şimdi Buyurun. Çin'in özellikle Belarus'taki tatbikatını konuşuyorduk ve siz demiştiniz ki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ortak bir cephe ifadesini Aynen, bir kullanmıştınız. işaret fişeğidir yani. Oradan sormak istiyorum. Şimdi sonrasında Trump konusuna geçelim. Daha doğrusu işte Biden'ın çekilmesine geçelim. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Geçen Mayıs ayında Xi Jinping 5 yıl aradan sonra Avrupa turuna çıkmıştı. Fransa'ya, Sırbistan'a, Macaristan'ı ziyaret etmişti. Neydi o zaman bunun amacı? Avrupa'ya cephe diyoruz ama bir yandan da Avrupa'yı kendi içinde bölmeye mi çalışıyor ya da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine mi bir darbe vurmaya çalışıyor? Ne dersiniz? Önce en son ABD Dışişleri Bakanı'yla Çin Dışişleri Bakanı'nın yaptığı görüşmeyi hatırlatayım size. Hatırlıyorsanız ne demiş o? Xi Jinping, Lincoln'ı beklerken. Evet, devlet başkanı, Çin devlet başkanı. Bu ne zaman gidecek bu adam diyordu. Hatırlarsanız medyaya da yansıdı şey için, ABD Dışişleri Bakanı için. Şimdi tabii bu 5 yıl önceki durumla şu anki durum aynı değil. Ben şöyle hatırladığım kadarıyla o 5 yıl önceki Avrupa turunda yani Avrupa'nın Çin karşısındaki rekabetinin bir askeri çatışmaya dönüşmemesi konusunda adeta Çin Devlet Başkanı'nın bir ikazda bulunduğunu hatırlıyorum. Yani bizimle baş edemezsiniz, o yüzden iyi geçinin diye, fakat Avrupa bunu dinlemedi. Yani sonuçta Avrupa Amerika'nın etkisiyle Çin-Rusya hattına karşı bir ortak cephe oluşturma noktasında adımlarını attı. Yani şöyle, aslında küresel sermaye 90'lı yıllardan itibaren Çin'e kaydı. Dünyanın üretim üssü Çin oldu. Çin ve hinterlandı oldu. Yani Uzak Doğu Asya oldu. Hani sadece Çin'de değil ama Çin ana merkez. Şimdi Avrupa ve Amerika fakirleşmeye başladı. Şu anki dış ticaret açığı hem Avrupa'nın hem Amerika'nın yıllık 10 trilyonun üstünde, 10 trilyon doların üstüne geçti. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve Avrupa ve Amerika şunu düşünmeye başladı. Ya şu an Çin askeri açıdan henüz bize denge sağlayamamışken bu üretim kapasitesini askeri seçeneklerle nasıl yok ederiz? Nasıl durdururuz? İşte Ukrayna'nın başlamasının bir sebebi de bu. Ukrayna Savaşı. Şimdi muhtemelen zaten Tayvan'ın yani Batı ve Amerika'nın düşündüğü Tayvan'ı Çin'in Ukrayna'sı yapmak. Yani bunun için bir provokasyon. Ben hani o Belarus'ta Çin askerini görmemizi bir anlamda da bir ön alış olarak düşünüyorum. Yani siz tutup Tayvan'da yarın oldu bittiye getirir bir Ukraynalaştırma harekatı ya da manevrası yaparsanız, bak ben Avrupa'dayım demektir. Buraya dokunmayın demektir. Çünkü orası Doğu Türkistan, Tacikistan, Afganistan hattı Çin'in hassas noktalarıdır. Yani bu anlamda Çin olası kendilerine karşı senaryoların farkında. Bunun için de Rusya ile birlikte ön almak için götürdüler. Avrupa'nın göbeğinde Çin bayrağını Çin askerleriyle taşıdılar yani. O dönem özellikle Xi Jinping'in ziyareti, Avrupa çıkarması sırasında bu üç ülkeyi ziyaret ederken şöyle yorumlar da vardı. İşte özellikle bu Ukrayna Savaşı'nda Avrupa ülkeleri savaşan taraflar arasında kurulacak pazarlık masasında Çin'in öncülük etmesini istiyor. Bu yüzden de ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor diyorlardı ama sizin bu dikkat çektiğiniz pozisyon değişikliği sonrasında artık Çin'in böyle bir şansı yok mu? 5 yıl önce Donald Trump vardı biliyorsunuz. Ondan sonra Joe Biden seçim beyannamesinde şunu dedi. Biz NATO'yu ittifaklarımızı güçlendireceğiz. İttifak varsa birilerine karşıdır değil mi? Yani niye ittifak kurarsınız? Niye ittifak kurmaya ihtiyacı hisseder? Bir cephe oluşturmak için. İşte ilk cepheyi aslında Biden oluşturdu. İşte bir yaratılan Rus korkusu üzerinden şu an bütün Avrupa ülkeleri Amerika'ya çalışır vaziyette. Amerika'ya daha bağımlı bir hale geldi. Şimdi bu öyle bir noktaya geldi ki yani özellikle Avrupa ülkelerinin kendi savunma bütçelerini arttırması ve Ukrayna üzerinden Rusya'ya olan tehdidin boyutunun genişlemeye başlaması doğal olarak Çin aklı bakın Orta Doğu gibi çalışmıyor. Onu size söyleyeyim. Yani hani çok özür diliyorum kıymetli izleyicilerim, halk arasında bir hikaye vardı. Üç öküz hikayesi, sarı, beyaz, siyah. Birini alırsanız aslında hepsini alırsınız. Aynı Irak Savaşı'nda olduğu gibi Çin bunun farkında. Yani Çin kendi jeopolitik hinterlandında bir yere dokunulursa aslında bütünlüğünü kastedeceğinin farkında. Bu noktada da en önemli iki tane nokta, tekrar söylüyorum, Tayvan ve Doğu Türkistan'dır. Yani buralara dokunulmasını istemiyor. Bunun için de bu oluşmuş olan cepheye karşı Çin askeri anlamda ilk defa bu kadar net bir tavır koydu. Yani siz biliyorum bana karşı bir takım hareketlere gireceksiniz ama bilin ki ben de
Avrupa'nın ortasındayım. Ne mesela? Birkaç örnek vereyim. Son bir iki yılı değerlendirelim Rusya'nın. Sayalım. Ukrayna Savaşı çıktı değil mi? Prigojin Moskova'ya yürümeye kalktı. Darbe girişimidir bu. Öldürüldü. Alexei Navalny'yi Almanya'da Rus istihbaratı zehirledi. Ona rağmen Navalny öleceğini bile bile Rusya'ya gönderildi. Hatırlayın yani. Ne oldu? Ondan sonra Kremlin'e dronlu saldırılar yapıldı. Sonra Moskova saldırısı yapıldı. 200 küsür kişi öldü. Sonra Dağıstan'da olaylar çıktı. Şimdi ben o zaman da söyledim. Yani şimdi de aynısını söylüyorum. Benzer sınamaları Çin de yaşayacak. Bunun farkında Çin. O yüzden götürüp bayrağı orada gösterdi. Şimdi bir yandan bölgedeki... Ama bayrak gösterse de bu sınamalar olacak gibi görünüyor. Özellikle Joe Biden'ın yani şu Ocak ayına kadar çok kritik bir döneme girdi dünya. Sebebi Tam da şu. onu soracağım. Şimdi Amerikan seçimlerinde herkesin gözü kulağı. Hem Ukrayna Savaşı'nın akıbeti hem İsrail'in devam ettirdiği o katliam ve işte ikili ilişkilerde de o kutuplaşma bir yandan 3. Dünya Savaşı kapıda denirken işler nereye varacak diye elbette Amerikan seçimlerinde herkesin gözü kulağı ki işte düne damgasını vuran olay Biden'ın aday adaylığından çekilmiş olması, Kamala Harris'i işaret etmiş olması. Dilerseniz oradan devam edelim. Çünkü rakibi Trump da yani Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Xi Jinping'e övgüler yağdıran bir isimden söz ediyoruz. Şimdi Biden'ın yerine kim gelir? Donald Trump'ı kim yenebilir? Ve özellikle de asıl soru dediğim gibi Trump'ı kim yenebilir herhalde esas Ya soru. şu ana kadar ki yani kamuoyunu biz de Amerikan kamuoyunu yakından nabzını tutmaya çalışıyoruz. Buradan da Yunus Pakso'ya çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımız olsun. Ama şu an Donald Trump'ı yani Kamala Harris'in de yenebileceği düşünmüyorum.